Evet, Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar. Bugün Sakarya'da biraz trafikte muhabbet edelim diye kameramı başlattım. Evet, şu anda hastane civarındayım. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeyim. Korucuk'a doğru gidiyorum. Sakarya'yı özleyenler için, Sakarya'da trafiği merak edenler için, gurbetteki Sakaryalılar için gelsin bu video bakalım. Evet, trafikte motor kullanmak, özellikle PCX ile gezmek arkadaşlar çok avantajlı büyük motorlara göre. Çünkü hem konforlu bence yani hem de aralardan rahatlıkla geçebiliyorsunuz. Tabii çok dikkatli de sürmek gerekiyor. Görünebilir olmanız gerekiyor motorla giderken. Dolayısıyla PCX'in hem ön ışıkları bunu sağlıyor. Hem de normal motorlara göre biraz daha büyük gözüküyor. Yani bir mesela Dio'ya göre biraz daha büyük gözükebiliyor. Şu araya girer miyim? Şu araya girdik. Evet, çok yaklaşmamak lazım. Buradan sağa döneceğim zaten. Evet, şöyle. Sakarya'nın tek alt geçidi burası. Deprem bölgesinden dolayı başka geçit yapmamışlar herhalde. Yani tahminim o şekilde. Evet, döner kavşak. Sakarya'nın döner kavşakları meşhur. Evet, kavşağa girdin mi yol senin normalde. Bunun gibi birçok döner kavşak var Sakarya'da. Kavşağa girdiniz mi yol sizin oluyor. Yani teorikte öyle ama yine de dikkat etmek lazım. Evet, şöyle. Burası da benim bildiğim Sakarya'nın en uzun süreli ışığı yanan, kırmızı ışığı yanan kavşak. Bu kavşakta biraz bekliyoruz arkadaşlar. Otomatik kapatma, start stopum açık. Şöyle en öne doğru süzülelim. Ve en öndeyiz. Buraya ne yapıyorlar? Buraya da metrobüs durağı yapıyorlar. Vay, ortalık karışmış. Evet, burada bakın bir sağdan, bir soldan, bir karşıdan, karşı sağ, karşı sol ve üst taraf. Toplam 1, 2, 3, 4, 5 yol. 2, 4, 6 yol. Yani 4 yola ışık koyarlar ya, hani burada da 6 yol var arkadaşlar. Bir de tren geçidi var gördüğünüz gibi. Bütün bu yollarda yol verme işini ayarlayan mühendislere helal olsun diyoruz. Evet, ışık yandı ama arkadaşlar geç kalmışlar. Hadi kardeş, hadi. Hoppala. Burayı kapattılar mı? Yok, kapatmamışlar. İyi. Evet, soldan devam ediyoruz. Şöyle biraz dikkatli döneyim dedim. O yol biraz kumluydu. Kayabilir diye. Orayı kapattılar mı acaba? Çoğu yerde şu anda yollar kapalı arkadaşlar. Dolayısıyla sağdan soldan yol veriyorlar. Ama burayı kapatmamışlar. Abi bir dakika, dikkat edelim. Evet, burayı da kazıyorlar. Sakarya'da bir hummalı bir inşaat var arkadaşlar. Umarım en kısa sürede tamamlanır.
herkes için hayırlısı olur. Evet, şöyle devam edelim. Bakın bu mıcırlar bizim motor için çok riskli. Yavaş geçiyorum, yavaş geçiyorum, yavaş geçiyorum. Adam hiç bakmıyor. Bende de hata var tabi de. Neyse şöyle bir... Şöyle bir geçelim. Evet, trafiğin en böyle karmaşık yerinde motor kullanmak bu kadar avantajlı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen sağdan soldan. Sürücüler şu anda bu trafikte deli oluyorlardır yani beklemekten. Yani biz de aslında gördüğünüz gibi çok konforlu değiliz. Arabadaki arkadaşlar gibi. Ya görüyorsunuz bir mont giyiyorum. Yazlık mont. Önceki videolarımda mevsimlik mont giyiyordum arkadaşlar. Çok bunalttığı için şu anda yazlık monta döndüm. Buraya da bir şey yapmışlar. Buraya yoktu. Yazlık monta döndüm. Yazlık mont aldım arkadaşlar. Sonuçta mont ama. Yani yazlık da olsa durunca bayağı bir terletiyor. Ama bu montu çok beğendim. Çok pahalı bir mont değil. X Speed miydi neydi? LS2'nin vardı. Ondan almadım. Bundan aldım bu sefer. Yine korumalıkları var içinde. Diz ve omuz koruması var. Şu alt kısımlarından fileli olması, yanlarının fileli olması içini havadar ediyor. Yani şu anda hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel oluyor. Tabii giderken güzel oluyor. Ama durunca arkadaşlar bunaltıyor. Özellikle kask. Yani kaskın içi de aynı şekilde. Böyle klimalı kasklar falan var mıdır acaba? Burada kavşak vardı. Bak, bu kavşağı iptal etmişler. Buraya değişik bir sistem yapıyorlar sanırım. Işık da koymuşlar. Sanırım ışıklı geçiş olacak. Bakın ölçümler falan devam ediyor. Burayla ilgili bakalım ileriki zamanlarda nasıl bir yol izleyecekler. Evet, şu anda Sakarya'nın o meşhur Yedili kavşağına geldik. 7 giriş çıkışın olduğu, toplamda 14 yapıyor. 7 giriş çıkışın olduğu büyük bir kavşak arkadaşlar bu kavşak. Bu kavşağı da kaldıracaklar yakında. Yani bu kavşak da sabahları özellikle tıkanan bir kavşak arkadaşlar. Görüyorsunuz. Birçok kaza oluyor. Hep arabalar, hani ölümcül değil belki ama maddi trafik kazaları çok oluyor. Hep birbirlerine anlaşmazlıklar oluşuyor ve sürtme oluyor. Şimdi bu kavşağı değiştirip genel bir kavşak yapacaklar. Gördüğünüz gibi şuralardan sağlı sollu üst geçitler, alt geçitler yapacaklar. Umarım en kısa zamanda bitirirler. Bitirmezlerse işimiz... Geçsem mi? Yok. Geç hadi. Hemen en kısa zamanda bitirmezlerse o zaman trafik sabahları çok karmaşık oluyor. Dün de rüzgar vardı. Bugün de bir rüzgar var. Bu rüzgarda biraz hızlı gitmek gerekiyor. Yavaş gidersem dengemi kaybedebiliyorum. Burayı da mı kapatmışlar? Yok, kapatmamışlar ama bir çalışma var. Evet, bir durakta buraya yapıyorlar anladığım kadarıyla.
Evet kıymetli dostlar. Şu anda yine trip metreyi sıfırladım. Geçen bir ölçüm yapmıştım. Bursa'dan geldiğimde. Bu yaptığım ölçümde 1.8 yakmıştı Bursa'dan geldiğimde uzun yolda. 210 kilometre falan gitmiştik. 210 kilometrede 210 liralık yakıt almıştı ama yakıt fiyatları şu anda sürekli değiştiği için litre hesabıyla hesapladığımızda yaktığı yakıt 2.1'e tekabül ediyordu. Yani normalde 1.8 göstermişken 2.1 göstermesi arada yani 3 puanlık 3 birimlik 0.3'lük bir fark oluşuyor. Bu fark biraz fazla bir fark arkadaşlar. Dolayısıyla ben bence bu kadar fark çıkmaması lazım. Bu çıkan farkın sebebinin pompacılar olduğunu düşünüyorum. Yani düz hesap yapmak adına biraz daha benzin koyuyorlar. Atıyorum pompa tık ettiği anda biraz daha hani düz yapmak için atıyorum 115 falan küsür tuttu, 120'ye tamamlıyor. Dolayısıyla bu şekilde yapmaları da bir hesap sapmasına sebebiyet veriyor. Bir sonraki yapacağım hesapta şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Pompacıya diyeceğim ki hani tık ettiği yerde, yani pompa attığı yerde dur diyeceğim, abi daha koyma. Bir de tekrar dolduracağız. Tekrar doldurduğunda yine tık ettiği anda ne kadar olduğuna bakacağım. Bir sonraki benzin aldığımda böyle yapmayı düşünüyorum. Bu şekilde de bir hesaplayacağım. Bakalım bu sefer kaç yapacak? Bilgisayardaki gösteren, yani yol bilgisayarında gösterenle gerçekte yakan aynı mı? İlerleyen zamanlarda nasip olursa inşallah göreceğiz hep birlikte. Evet, sağdan bir sert bir rüzgar var yine. Dün de olduğu gibi. Dün bununla ilgili de bir video çekmiştim. Bayağı bir sallamıştı. Hızlandıkça bu sallantı geçiyor. Biraz yavaş gittiğinizde daha da çok sallanıyorsunuz motorda. Dolayısıyla bu rüzgarda biraz hızlı gitmek lazım ama tabii burada şöyle bir şey de var. Yani rüzgarın size nereden çarptığı da önemli. Yani karşıdan mı çarpıyor, sağdan mı çarpıyor? Buna da dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, şöyle biraz hızlanayım. Bakın yollara şey dökülüyor. Burada dikkat etmek gerekiyor. Hani ufak bir taş belki benim dengemi bozabilir. O yüzden ön taraftaki minibüsün önünü de görmem gerekiyor. Şöyle biraz sağdan gidiyorum. Şurada ileride yol sağa mı? Millet sağa mı geçiyor? Evet, kırmızı ışık yanıyor. Evet, burada da bakın tek şeridi kapatmışlar. Dolayısıyla ben şöyle yapsam, şöyle girsem, şöyle traktörün önüne de çıksam, şöyle yapsam, bir de şöyle gitsem. Bakın motor sürerken 2 adım, 3 adım önünüzü görmeniz gerekiyor. Hemen ilerideki, hemen görüyorsunuz, trafiği görüyorsunuz, hiç dikkat etmeniz gerekiyor ve hızı düşürmemiz gerekiyor. Dolayısıyla motor sürerken tıpkı satranç oyunu gibi dikkat edip, olasılıkları tahmin edip, öngörüp hareket etmek gerekiyor. Evet, burada da ışık yok. Burada da dikkatli geçmek lazım. Evet, şöyle. Vizörümü tekrar açacağım. Ya şu vizör de yani kapalı kask benimkisi şu anda. Tabii hava da sıcak. Dolayısıyla hızlanınca örtüyorum. Yavaşlayınca açıyorum. Bunu otomatikleştirmek lazım. Bu da bir proje olabilir belki. Bir mekanizmayla hız ya da rüzgarın vuruşuna göre hızı algılayıp vizörü açan, yavaşlayınca
Hızlanınca vizörü kapatan, yavaşlayınca vizörü, üstad dikkat et, yavaşlayınca da vizörü açan, hızlanınca da kapayan bir sistem iyi olur diye düşünüyorum. Güzel bir şey olur. İyi satar yani. Ya motosiklet ekipmanları da çok pahalı ya. Yani çok pahalı. Yani motosiklet tamam, almak bir dert. Ekipmanlara da ayrı bir para harcıyorsunuz yani. Ucuzu da yok ki yani, pahalı yani, almak zorundasınız. Yani şimdi montu güvenlik için giymek zorundasınız. Eldiveni giymek zorundasınız. Ha, giymeseniz de olur ama işte güvenlik önlemi yani, çünkü kaporta biziz yani. Düştük mü, Allah korusun bütün motorcu kardeşlerime, düştük mü biraz sıkıntılı bir durum. Evet kıymetli dostlar, ufak bir muhabbet olsun diye açtım kamerayı. Aslında hep açık kullanıyorum. Ufak da bir video açtım. Hem de bir anı kalsın istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum arkadaşlar.